merhaba. Sağlıkta sosyal sorumluluk projeleri serimizin ikinci bölümündeyiz. Sağlıkta sosyal sorumluluk projeleri nasıl seçilir? Projeler nasıl olmalı? Planlama, hedef belirleme, uygulama, sonuçların değerlendirme aşamalarında ne yapacağız? Bunları anlatacağım. Arka planda Hierapolis Antik Tiyatro'yu izliyorsunuz. Neden Hierapolis? Bunu da anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Sağlıkta sosyal sorumluluk projeleri serimizin ilk bölümünde genel bilgiler vardı. Toplumsal, kurumsal ve çalışanlara faydalarını aktardım. İzlemeyenler için ilk bölümü video kanalımda izlemelerini tavsiye ederim. Pamukkale'yi her yıl 2 milyon turist ziyaret eder. Pamukkale, ölmeden önce ziyaret edilmesi gereken yerler listenizde yer almalı. İlk bölümde Pamukkale görüntüleri vardı. İkinci bölümde ise Hierapolis Antik Tiyatro var. Hierapolis Antik Kenti Pamukkale'nin hemen yanındadır. UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras listesinde yer alır. Hierapolis antik dönemde termal sağlık merkeziydi. Arkeolojide kutsal kent olarak adlandırılır. Kentte birçok tapınak ve dinsel yapı bulunur. Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale Denizli ilinde yer alır. Konumuzu anlatırken Türkiye'nin batısında yer alan Denizli ilinden örnekler vereceğiz. Şimdi konumuzu anlatmaya başlayalım. Sosyal sorumluluk projelerinin hedefe ulaşması için temelinde stratejik düşünme ve planlama bulunur. Projeler özellikle içinde bulunduğunuz topluma yönelik olmalıdır. Bir program dahilinde yapılmalıdır. Projeler planlı, disiplinli, önceden belirlenmiş ilkelere ve kurallara uygun şekilde yapılmalıdır. Projeler günlük işlerden farklıdır. Başlangıçta mevcut durum analizi yapılmalıdır. Başlangıç ve bitiş zamanı belirlenmelidir. Hedefler belirlenmelidir. İstenen sonucu elde etmek için yapılacak faaliyetler belirlenmelidir. Proje için ekip oluşturulmalıdır, kaynak ayrılmalıdır. Konuyu anlatırken Denizli'den Pembeşehir projesini örnek vereceğim. Proje örneğiyle birlikte proje yapılırken dikkat edilmesi gereken noktaları anlatacağım. Pembeşehir projesi öncesinde ulusal, bölgesel sağlık sorunları incelendi. Konu seçimi bunun sonucunda yapıldı. Türkiye'de meme kanserinin kadınlarda birinci sırada olduğu görüldü. Denizli ilinde de 40-69 yaş arası kadınlarda meme kanserinin yüksek olduğu görüldü. Bölge için öncelikli bir sorun olduğu belirlendi. İlde 2 kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi vardı. Erken teşhis için bunların yeterli olmadığı saptandı. Tarım ve tekstilde çalışan kadın nüfusu fazla idi. Bu gruba ulaşılamadığı belirlendi. Belirlenen yaş aralığındaki kadınlara ulaşmak hedeflendi. Projeye Pembeşehir Projesi adı verildi. Proje konusu belirlendikten sonra mevcut durum analizi tamamlandı. Planlama yapıldı. Projenin kapsamı, ulaşılması gereken hedef kitle ve nasıl ulaşılacağı belirlendi. Sayısal hedefler belirlendi. Proje kapsamında yapılacak çalışmalar belirlendi. İşbirliği yapılacak paydaşlar belirlendi. Planlama aşaması tamamlandıktan sonra da uygulama aşamasına geçildi. Pembeşehir projesinde gerçekleştirilen faaliyetlere şöyle örnekler verebiliriz. Kadın sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapıldı. Sempozyumlar, konferanslar düzenlendi. Meme kanseri farkındalığını artırmak için alışveriş merkezlerinde stand açıldı. Tekstil ve tarım alanında çalışan kadınlara yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışan kadınlara ulaşabilmek için tekstil firmaları yönetimleriyle işbirliği yapıldı. Tekstil firmalarında eğitimler verildi. Kadınlar kanser tarama merkezlerine davet edildi. Gezici kanser tarama tırı temin edildi. Hayırseverlerin bağışları ile mamografi cihazı alındı. Mevcut kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezinin hizmet kapasitesi artırıldı. Yeni kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezlerinin açılması için çalışmalar yapıldı. İlçe belediyeleriyle işbirliği yapıldı. Kırsal kesimde yaşayan ve tarımla uğraşan kadınların kanser tarama merkezlerine, gezici tarama tırına toplu ulaşımı sağlandı. Topluma ulaşmak için Denizli Gazeteciler Cemiyeti ile işbirliği yapıldı. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda 101 meme kanseri, 28 serviks kanseri, 5 kolon kanseri erken teşhis edildi.
Proje için çok ayrıntılara ve rakamlara girmek istemiyorum. Sonraki yıllarda erken teşhisler devam etti. Siz isterseniz Denizli Sağlık Müdürlüğü'nün web sitesinden projenin ayrıntılarına bakabilirsiniz. Pembeşehir projesi kanser taramalarında elde ettiği sonuçlarla dikkat çekti. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü birinci oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen törenle birincilik ödülü verildi. Pembeşehir projesi konu seçiminin nasıl yapıldığı, planlama, hedef belirleme, paydaşlarla işbirliği, belirlenen hedeflere ulaşma açısından değerlendirildiğinde güzel bir örnektir. Size Sağlık Müdürlüğü'nün tüm ili kapsayan projesinden örnek verdim. Önceki bölümde de söyledim. Her zaman bu kadar geniş kapsamlı projeler olmaz. Siz bir hastane, ağız diş sağlığı merkezi, diyaliz merkezi olabilirsiniz. Projeye ayıracağınız insan kaynağı ve mali olanaklarınız ölçüsünde proje yaparsınız. Sağlık hizmetini günlük işlerinizi aksatmadan gücünüz ölçüsünde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirebilirsiniz. Aşama aşama proje yapımını anlatırken konu seçiminden başlayalım. Sosyal sorumluluk proje konusu seçimi nasıl yapılmalıdır? Sağlık kurumları proje konusu seçerken küresel, ulusal hizmet verilen bölgenin sağlık sorunlarını göz önüne almalıdır. Özellikle de sağlık kurumunun hizmet verdiği bölgede toplumun sağlık sorunları göz önüne alınmalıdır. Ulusal bir sağlık sorunu sizin bölgenizde son sıralarda olabilir. Sizin için daha önemli sağlık sorunları var demektir. Sizin öncelikleriniz farklı demektir. Bunu mutlaka göz önüne almalısınız. Proje konusu seçiminde konu seçiminin gerekçeleri, öncelik verilme nedenleri, nasıl seçildiği açıklanmalıdır. Bölgesel yaşanan sağlık sorunlarının analizi yapılmış olmalıdır. Proje konusu bu değerlendirme ve analiz sonucu seçilmelidir. Seçilen proje konusunun bölgede yaşayanlar için önemi, önceliği belirlenmelidir. Proje konusunda beklenen sonuçlar, yapılan çalışmanın toplum sağlığına etkileri, sağlayacağı katma değer ifade edilmelidir. Proje konusu seçildikten sonra çalışma öncesi sayısal veriler incelenmelidir. Mevcut durum analiz edilmelidir. Proje başlangıcında mevcut durum sayısal olarak ifade edilmelidir. Böylece proje sonucunda nereden nereye gittiğiniz izlenebilir. Bu amaçla yapılan toplantılar, analizler, değerlendirme raporları kayıt altına alınmalıdır. Sağlık sorunlarını etkileyen unsurlar değerlendirilmelidir. Bu unsurlar neler olabilir? Nüfus, yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi veriler, hastalık, ölüm ve benzeri sağlık istatistikleri, beslenme, kültürel ve fiziksel aktivite alışkanlıkları, sosyal ve kültürel yapı bunlar değerlendirilmelidir. Size sağlıkta sosyal sorumluluk projeleri için genel konu başlıkları sıralayacağım. Hizmet verdiğiniz toplumun sağlık sorunlarını etkileyen unsurları da göz önüne alın. Bölgenizde hangisinin öncelikli olduğunu değerlendirin. Bu genel başlıklar altında proje konusu seçebilirsiniz. Ya da sizin için daha önemli olduğunu düşündüğünüz farklı bir proje belirleyebilirsiniz. Genel konu başlıklarını şöyle sıralayabiliriz. Kronik hastalıklarla mücadele ve koruyucu önlemler, organ bağışı, kanserden korunma ve kanserde erken teşhis, sigara ve akciğer kanseriyle mücadele, obezite ve diyabetle mücadele, toplum ağız ve diş sağlığı, toplum ruh sağlığı ve farkındalık düzeyinin artırılması, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam için spor ve egzersiz, anne sütünün teşviki, gebe sağlığı. Proje konusunu seçtik. Sonra sürecin planlaması yapılmalıdır. Hele bir projeye başlayalım. Duruma ve sonuçlara göre yönleniriz. Yapılan çalışmalar bu bakış açısı ve belirsizlikten uzak olmalıdır. Sağlam bilgi, literatür ve analizlere dayalı uygulama adımları planlanmalıdır. Planlama yapılırken daha ilk aşamada çalışmanın kimlere yönelik olduğu, çalışmadan kimlerin etkileneceği, çalışmanın kapsamı belirlenmelidir. Projenin ara değerlendirmelerinde değişiklikler de yapılabilir. Daha sonra projenin hedefi belirlenmelidir. Hedefler ölçülebilir ve sayısal olmalıdır. Öngörülen çalışma süresi, başlangıç ve bitiş tarihi belirlenmelidir. Çalışmanın maliyeti belirlenmelidir. Çalışma için, proje için kaynak ayrılmalıdır. Projenin tüm aşamalarını kayıt altına alın. Bu kayıtlar yazılı ve görsel olmalıdır. Bu önemlidir. Planlama aşamasını bitirdiniz, proje için çalışmaya başladınız. Yaptığınız tüm analizleri, değerlendirmeleri, toplantıları kayıt altına alın.
Projenin uygulama aşamasında da yapılan çalışmaları kayıt altına alın. Bunlar yazılı veya dijital kayıtların yanı sıra fotoğraf ve video gibi görsel kayıtlar da olsun. Bu kayıtlar yapılan çalışmanın plana uygunluğunu izlemenizi ve sürekliliğini kolaylaştırır. Projeyi tamamladığınızda bu kayıtlarla bir sunum dosyası oluşturun. Yaptığınız bu projeyi kurum çalışanlarınızla da paylaşın. Çalışanları yeni projeler için motive etmiş olursunuz. Diğer sağlık kurumlarıyla paylaştığınızda da olumlu örnek olursunuz. Projeler yürütülürken önceden belirlenen aralıklarla sonuçları değerlendirilmelidir. Belirlenen hedeflere ulaşma derecesi incelenmelidir. Buna göre projenin ne kadar etkili olduğu, işlerin yolunda gidip gitmediği değerlendirilir. Sosyal sorumluluk projesi uzun soluklu bir proje olabilir. Örneğin 1 yıllık, 2 yıllık benzeri. Belirli dönemlerde, örneğin aylık, 3 aylık projeyi gözden geçirmek, hedef değerlendirmesi yapmak önemlidir. Boşa kürek çekmediğinizi görürsünüz. Hedefte sapma varsa zaman geçmeden önlem alınmasını sağlarsınız. İyileştirmeler yapar, etkili ve sürekli olmasını sağlarsınız. Sosyal sorumluluk projelerinde ilgili paydaşlarla ortak çalışma projeye zenginlik katar. Projenin etkisi artar. Örneğin sağlık kurumu projelerinde kamu veya özel kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapabilir. Çalışanların ve paydaşların geniş katılımının sağlandığı projelerde daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Sağlıkta sosyal sorumluluk projeleri serimizde ayrıntılı bilgi vermeye çalıştık. Dilerim faydalı olmuştur. İlerleyen bölümlerde hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta hakları, öz değerlendirme, problem çözme teknikleri, sağlıkta kalite ve akreditasyon konularındaki videolarımıza bölümler halinde devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, sağlıkta kalite ve akreditasyon çalışmaları kapsamında hastanelerde kalite yönetim direktörü olarak görev yaptım. İl Sağlık Müdürlüğü'nde il kalite koordinatörü olarak görev yaptım. Sağlık Bakanlığı'nda kalite değerlendiricisi olarak görev aldım. Sağlıkta Akreditasyon Kurumu'nda akreditasyon denetçisi olarak görev aldım. Hem uygulayan hem denetleyen iki farklı yönde deneyimlerim oldu. Kalite ve akreditasyon ekiplerinde görev alan arkadaşlarımızın özverili çabalarına tanık oldum. Deneyim ve bilgilerimi paylaşarak katkıda bulunmak istiyorum. Sizler de görüş ve önerilerinizle katılın. Birlikte daha güzel, daha faydalı videolar hazırlayalım. Kanala abone olun, bizi izlemeye devam edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.